davranıyor ve insan gerçekten burada karşılaşılan Alparslan'ın Romanos Diyojenes'e karşı olan davranışlarını görünce, bunları okuyunca bu kitapları, İslam kaynakları filan da var. Gerçekten Türklüğünden gurur duyuyor. Tam bir mertçe davranıyor Romanos Diyojenes'e karşı Alparslan. Onu oturtuyor, onunla yemek yiyor. Ona savaşta yaptığı hataları söylüyor ve savaşta onu yalnız bırakan, size anlattım. Bu videomuzda Malazgirt Savaşı'nı detaylarıyla inceleyeceğiz. Türk orduları ve Rom orduları Malazgirt'e doğru ilerleyecekler. Çok ilginç detaylarından bahsedeceğiz savaşın. Daha sonra 4. Romanos Diyojenes'in Malazgirt'ten İstanbul Kınalı Adaya olan ilginç yolculuğundan sizlere bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet, Malazgirt Savaşı'nın detaylarına başlıyoruz. İlk videoda anlatmıştım sizlere. Romanos Diyojenes 2 tane sefer yaptı. Türk akınlarını artık durdurmak için Anadolu'ya gelen Türk akınları. Bunlar yeterli olmadı ve büyük bir ordu topladı. Bu ordunun içerisinde ilginç milletler de var. Yani Romalılar var ama dediğim ilk videoda da bahsettim sizlere. Roma ordusunda çok fazla asker de toplanamıyor. Bu manastırlar çok güçlü. Keşişler filan, millet keşiş oluyor ve manastıra giriyor. Ve bu yüzden de paralı askerler çok fazla bulmuş. Rumlar var tabii ki, Romalılar var, Ruslar var, Ermeniler var, Gürcüler var, Abazalar var, İskandinavlar var Roma ordusunun içerisinde ve Türkler var. Peçenekleri de bulmuş. Paralı askerlik yapmak için buraya gelmişler şimdi. Büyük Saray'dan çıkacak ancak Ayasofya'da bir ayin yapar. Bu çok ilginçtir. Kitaplarımızda bunlar yazarlar. Şu oluyor. Şimdi Ayasofya'da İsa ikonasının, İsa bir heykelci var. Onun önünde ayin yapıyor, dua ederken İsa'nın o heykelciyi bizim kıblemize, Müslümanların kıblesine doğru devriliyor. Bu çok kötü bir hayra alamet değil, yani çok kötü bir alamet onlar için, Hristiyanlar için. İkinci gün geliyor. Yine İsa heykelcinin önünde İsa heykeli tekrar kıbleye doğru devriliyor. Çok kızıyor, çok üzülüyor böyle bir duruma. Etraftakiler de üzüyorlar. Bunun arkasından üçüncü gün geldiğinde artık bunu zincirlemişler İsa heykelcini devrilmesin diye. Ancak bu İsa heykelci tekrar cumburlop devriliyor ve Hazreti İsa'nın heykelci, böyle bir durum var. Bunun arkasından Büyük Saray'dan 3 sıra kürekli bir gemiyle Paskalya, 1071 Paskalyasında Mart-Nisan civarları oluyor. Bir gemiye bindiğini ve Kadıköy'e doğru ilerlediğini biz biliyoruz Romanos Diyojenes'in. Bu deniz geçişinde ilginç bir olay oluyor. Siyah bir kuş geliyor, bir güvercin. Bunun eline konuyor. Bu siyah güvercin, siyah kuş olması da pek hayra alamet olarak yorumlanmıyor Romalılar tarafından. Hiyera Sarayı'na geliyor. Hiyera Sarayı nerede günümüzde? Fenerbahçe'de. Buraya geliyor Romanos Diyojenes. Burada İmparatoriçe ile görüşüyor. İmparatoriçe ile araları pek iyi değil, onu söyleyeyim size. Çünkü bu kibirli davranışlar var. Biraz başına buyruk davranıyor Romanos Diyojenes. Bu yüzden İmparatoriçe ile araları pek iyi değil bunun. Fakat burada barışıyorlar. İşte araları iyi oluyor. Ve şunu da söyleyelim. Saraydan bu Romanos Diyojenes'in gitmesi, Türkler üzerine sefere gitmesi ve saraydan ayrılması neredeyse davulla zurnayla karşılanıyor ve Türkler tarafından yenilmesi isteniyor Romalılar tarafından. Saraydaki Romalılar tarafından diyeyim size. O zayıf bürokratlar tarafından, Semaveli hocamızın deyiminde söylediği gibi. Neden yenilmesi isteniyor? İstenilen bir imparator değil. Yani yalnızlaşmış bir imparator zaten. Bir kadın imparatoriçenin evliliğiyle geldi ve sivil bürokratlar bir askeri aristokrasinin tekrar tahta çıkmasını istemediklerinden bir an önce diyorlar bu Türkler bunu yensin, biz bu Romanos Diyojenes'ten de kurtulalım diyorlar. Gerçekten istenmiyor ve savaşın içerisinde de, savaşa doğru gittiğimizde de bazı birlikler İstanbul'a kaçacaklardır. Bu büyük saray yönetimindeki bazı birlikler İstanbul'a kaçtığını da biz göreceğiz. Özellikle bu bürokratlar tarafından, işte Pızelos bunlardan bir tanesi, o da bizzat kitabı da vardır. Kitapta da bunu okuyabilirsiniz. Mihail Pızelos'un ne kadar amiyane tabirle dümenci bir adam olduğunu, devletin altını oyan bir adam aslında, böyle bir adam Pızelos. Şimdi dediğimiz gibi gemiye bindi, Hiyera Sarayı'na geldi. Buradan da Hersek'e gidecek. Yalova'da Hersek yerleşimi. O dönemki adı Helenopolis. Burada
çadırda kalıyor. Bir ordugahta kalıyor fakat çadırın direği kırılıyor ve Romanos Diogenes'in tepesine çadır çöküyor. Bu da hayra alamet olarak yorumlanmıyor. Bu da kötü bir şey. Bu arada da Roma ordusu Bitinia tarafına gitmiş. Günümüzdeki İzmit civarlarına gelmişler. Burada önemli ordu komutanlarından Manuel Komnenos ölüyor. Manuel Komnenos'un ölmesi de pek Roma ordusunda iyi olmuyor tabii ki. Önemli bir ordu komutanı. Komnenos işte bu daha sonra imparatorluk yapacak Komnenos hanedanından bir üye zaten bu. Daha sonra biz bunları imparator olacak olarak göreceğiz. Buradan Dorlayan'a doğru devam ediyor. Karadan artık Roma ordusuyla birleşiyor Romanos Diogenes ve Dorlayan dediğimiz yer neresi? Eskişehir. Eskişehir'e geldiğinde Romanos Diogenes bazı askerleri terhis ediyor burada. Bunlar da büyük ihtimal size az önce anlattığım o saraydaki o zayıf bürokratların başını çektiği, onların güdümündeki askerler olabilirler. Başıma bela olmasınlar diye bunları terhis ettiğini düşünüyor tarihçiler. Bunun arkasından da Nikeforos Botaniates isimli daha sonra biz imparator olarak göreceğimiz ordu komutanını da burada İstanbul'a gönderiyor Romanos Diogenes. Böyle bir durumda var. Şimdi biz Roma tarafındayız. Bir de Selçuklu tarafına gelelim. Selçuklu tarafında neler oluyor? Şimdi Alparslan'ın o dönemde tarihçiler böyle söylüyor. Kitaplar bunu söylüyor. Alparslan'ın kafasında bir Roma yurduna, Roma İmparatorluğuna, Romalıların devletine saldırmanın olmadığı, Alparslan'ın çok farklı düşünceler içinde olduğu anlaşılıyor ve yazıyor kitaplar. Fatımilerle aralarında bir kavga var. Sünni-Şii kavgası bu da. Bundan dolayı da Alparslan'ın işte Fatımi vezaretindeki Nasrudevle Ebu Ali demiş ki buraya gelirsen diyor ben sana diyor devleti teslim edeceğim diyor. Ve bunun arkasından da Alparslan Mısır'a sefere çıkıyor. Fatımiler üzerine gidiyor ve Halep'e doğru ilerliyor. Şimdi Halep'e doğru geldiğinde Roma elçileri geliyorlar ve Roma İmparatorluğu'nun da büyük bir orduyla Anadolu'da ilerlemekte olduğu istihbaratı geliyor ve elçiler de bunu söylüyorlar. Şimdi bu böyle bir durum olunca Romanos Diogenes, Alparslan bakıyor bu iş böyle olmayacak. Fatımiler üzerine gitmek ve Mısır'ın fethinin fırsatı da elinden kaçmış oluyor böylece Alparslan'ın. Alparslan gerisin geri Fırat'ı batıdan doğuya geçiyor ve Romalı elçiler işte Fırat'ı batıdan doğuya geçerken biraz da acele geçmek zorunda. Çünkü Roma ordusunun büyük bir orduyla işte Doğu Anadolu'ya doğru geldiğini anlıyor Sultan Alparslan. Çabuk geçtiği için bazı hayvanlar filan telef olmuş. Romalı elçiler de bunu görüyorlar ve ballandıra anlatıyorlar. Çabucak geçti işte sultanın da hayvanları işte ordusuna bazı zayiatlarla karşılaştı filan. Bunu da anlatıyorlar. Böyle durumlar da var. Şimdi Roma ordusu ilerliyor. Sivas-Erzurum civarlarına geliyor Roma ordusu. Burada savaş meclisini topluyor Romanos Diogenes. Şimdi bunun ordunun içerisinde askerler var. Bazı askerler diyor ki bizim diyor çok büyük bir ordumuz var diyor. Onun için diyor bir an önce gidelim diyor. Sultan Alparslan'ın ordusunu, Selçuklu Türklerini yenelim diyor. Onlar bizim önümüze zaten istihbaratlar aldık diyor. Bunlar diyor bizi yenemezler zaten. Böyle bir durum var. Şimdi böyle bir görüş. Bir başka görüşte Roma ordusunun içerisindeki komutanların bazıları da şunu söylüyor. Bu kadar diyor acele etmeyelim diyor. Sultan Alparslan'ı biz diyor istediğimiz arazide diyor savaşa çekelim diyor. O buraya gelirken de diyor daha öne gidip ovaları yakalım. Böylece Sultan Alparslan'ın ordusu yiyeceksiz de kalsın. Bundan dolayı da zor duruma düşsün. Biz de onu zor duruma düşmüş orduyu istediğimiz araziye çektiğimizde avantajlı olduğumuzda saldıralım diyor ki Roma taktik kitapları zaten aslında bunu emrediyor. Yani bunu söyleyen generaller o Roma taktik kitaplarını okumuşlar. Nitekim bunlardan bir tanesi de İmparator 6. Leon'un bizzat yazdığı Taktika isimli kitaptır. Burada bunu söylüyor. Roma ordusu diyor, ordu diyor yani avantajlı olduğunda saldırıya geçmelidir diyor. Şimdi Romanos Diogenes bu taktik kitabını ya okumuş yapmaya ya da hiç okumamış. Böyle bir durum var ve o biraz da yanlış görüşe sahip ordu komutanlarının taktiğini yapıyor ve tamamen ileriye gidelim biz diyor. Bu ihtiyatlı bir şekilde yapmayalım bunu diyor. Yani aslında onu yapsalar belki
çok farklı bir savaş seyri görülebilirdi, onu bilmiyoruz. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Türk ordusu çok güçlü. Sayısı 30 bin ile 50 bin deniyor ama Roma ordusu çok daha fazla. Ama Türk ordusunun gücü şundan geliyor. Hep devamlı savaşan bir ordu ve at üzerinde saldırıyorlar ve biliyorsunuz Türk ordularının en büyük özelliği de at üzerinde istediği gibi ok atıyor. Geri dönüp bile ok atabiliyor. Hunlardan beri gelen bir zaten gelenekleri bu. Ve daha önceki Romalıların başına bela olan milletler gibi de değiller Türkler. Yani Araplar gibi de değiller. Bunun yanında Partlar, Persler gibi de değiller. Vazgeçmiyorlar. Ve çok farklı savaşıyorlar. At üzerinde devamlı da bir hız. Çünkü harp sahasında, harekat sahasında sürat çok önemli bir şey. Süratli olursanız büyük avantaj sağlıyorsunuz ve Roma ordularında pek bu yok. Çünkü Roma orduları genelde piyade ordulardır. Roma lejyonlarını düşünün ve o gelenekleri hala devam ettirir. Selçuklu ordusu, Türk ordusuysa tam bir süvari, at üzerinde müthiş bir hareket kabiliyetine sahip ve ellerindeki yayları çok uzun menzilli. Bundan dolayı Arap ve Part orduları veya Sasani orduları diyeyim size, onlar gibi de değiller. Yani Anadolu'ya gelmiş, Romalıların başına bela almış ordulardan çok farklı bir taktikle savaşıyorlar. Çok farklılar ve bunun da farkında olması lazım ama Romanos Diyojenes o ihtiyatlı komutanların, yani Roma ordusu içerisindeki generallerin ihtiyatlı taktiklerindense ben diyor evet büyük bir ordum var, biraz da kendisini büyük görüyor. Bu yaptığı yanlışlardan birisi olarak tarih kitapları bize bunu söylüyor. Şimdi ilerliyorlar burada. Şimdi ilerlediklerinde Sivas civarlarına geldiklerinde bir olayla karşılaşıyorlar. Şimdi birinci videoda biraz atladığımız bir şeydi bu bizim sizlere. Erbasan isimli bir Selçuklu Türk'ü var. Bu Selçuklu sarayında. Alparslan'la biraz araları bozuluyor bunun 1071 öncesinde ve 1070 senesinde. Ve Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da Romalılarla savaşıyor. Manuel Komnenos ismindeki Bitinya'da öldüğünü söylediğim Manuel Komnenos'u yeniyor. Esir alıyor Manuel Komnenos'u. Erbasan ismi. Ve yalnız Manuel Komnenos biraz akıllılık yapıyor. Erbasan'ın Alparslan'la arasının kötü olduğunu anlayınca diyor ki sen diyor Roma tarafına geç diyor. Biz sana diyor işte diyor seni diyor büyük saraya doğru götürelim diyor. İstanbul'a götürelim filan diyor. Biraz aklına giriyor gibi düşünülüyor. Ve Erbasan'la birlikte İstanbul'a geliyorlar. Manuel Komnenos böylece esir olmaktan da kurtulduğu söyleniyor Manuel Komnenos'un. Erbasan İstanbul'a geliyor. 1070 senesinde oldu bu. Şimdi Alparslan da diyor ki Afşin Bey'e, o da önemli Roma Selçuklu ordu komutanlarından, Afşin Bey diyor ki gidin bu adamı getirin bana diyor. Ve Erbasan'ı almak için Afşin Bey bütün Anadolu'yu baştan başa geçiyor. Yani dediğim gibi aslında Selçuklular Anadolu'nun içerisinde, Türkler aslında Anadolu'nun içerisinde çok rahat da girip çıkıyorlar. Hani öyle düşünülmesin. Yani hiçbir şekilde bu Roma İmparatorluğu büyük bir imparatorluk falan değil. Ve aslında alttan alta çürümeye de başlamış. Özellikle bu birinci videoda da bahsettim. İkinci Bazilios'tan itibaren bu Zoe'nin, İmparator Zoe'nin zayıf imparatorluk açısından zayıf kocalarıyla birlikte Romanos Argyroslar, işte Dukaslar filan alta oyulmaya da başlamış imparatorluğun ve Afşin Bey geçiyor Marmara Denizi'ne geliyor ve buradan da Kadıköy'e geliyor ve bana bu Erbasan'ı verin der. Fakat Romanos Diyojenes bu Erbasan'ı ona vermeyecektir. Şimdi bu Erbasan'la Manuel Komnenos arasında o savaşın olduğu dediğim yere geliyorlar. Bu Roma ordusu 1071 senesinde giderken savaşın olduğu yerde şunu görüyorlar. O Erbasan'da Manuel Komnenos arasında yapılan savaşın kalıntılarını, o insanların işte herhalde bazı ölen insanlar falan var, onları görüyorlar. Ve bu Roma ordusunda biraz da huzursuzluk yaratıyor. Bizim de sonumuz böyle mi olacak filan deniyor. Böyle bir durum var. Bunun arkasından yanlış bir istihbarat geliyor Roma ordusuna. Bu da şöyle: Türk orduları diyor yani Alparslan Bağdat'a filan kaçmış diyor. Şimdi bu yanlış bir istihbarat. Roma ordusu bunu da duyunca diyor ki o diyor durumumuz iyi bizim diyor. Daha da ilerilere gidelim. O ilk yaptıkları savaş meclisinde yaptıkları taktiği devam ettirelim diyor. Ve ileri gidiyorlar. Ve burada da Romanos Diyojenes
seçkin birliklerinden oluşan bir birliği, gerçekten büyük bir birlik, Roma ordusunun içerisindeki bir birliği Romanos Diogenes alıyor bunları Ahlat üzerinde bir harekata gönderiyor. Bu da yanlış bir hareket olarak söyleniyor tarih kitapları tarafından. Romanos Diogenes'in yaptığı hatalardan, taktik hatalardan bir tanesi de bu. Şimdi bunun arkasından Malazgirt'e doğru geliyorlar ve Malazgirt Kalesi'ne Romanos Diogenes komutasındaki Rom orduları ele geçiriyorlar. Ve burada da biz şunu görüyoruz. Burada bir müellif var içerisinde kalenin. Şunu söylüyor. 1000 tane arabadan filan oluşuyordu diyor Roma ordusu. Yani bu da ne demek? Demek ki Roma ordusunun burada ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Dediğim gibi sayılar 30 bin 50 bin gibi Selçuklu tarafındayken 100 bin 200 bin 300 bin gibi sayılardan bahsediliyor. Roma ordusundan büyük bir ordu topladığı anlaşılıyor Romanos Diogenes'in. Roma ordusu içerisinde bu ilerleyiş esnasında ilginç bir de olay oluyor. Bu da nedir? Bir Türk'ün koyunu ve hayvanını çalıyor Romalılar. Bir Romalı asker çalıyor ve Romanos Diogenes bu askeri buluyor, Roma askerini, burnunu kestiriyor. Yani burada da aslında hak edene hakkını verdiğini de görüyoruz. Romanos Diogenes'in böyle de ilginç bir davranışı olduğunu görüyoruz. Bunun arkasından bir öncü Türk kuvveti var. 10 bin kişilik bir Roma öncü kuvvetiyle bir savaşa tutuşuyorlar bunlar. Malazgirt Savaşı öncesinde. Bu Roma ordu komutanını esir alıyor Türkler bu arada. Bu savaşı da bu öncü kuvvetlerin arasındaki savaşta Türkler kazanıyor ve Roma ordu komutanını esir alıyordu ve bu Roma ordu komutanı daha sonra Romanos Diogenes esir alınıp Alparslan'ın çadırına getirildiğinde evet bu imparatordur diyen adam zaten onu gördüğünde hemen saygısını sonsuz bir şekilde belli ettiğinden hemen anlıyorlar onun imparator olduğunu. Öyle bir durumda var. Anlatacağım, oralarda geleceğiz. Şimdi dediğim gibi öncü kuvvetler savaştılar ve bunun arkasından şimdi Roma ordugahının etrafında Türk kuvvetleri dönüyorlar ve uzun yaylarıyla Roma ordugahını rahatsız ediyorlar. İnsanları huzursuz ediyorlar, Romalıları filan. Bu da hiç hoşlarına gitmiyor. Çok kötü uyuyamıyorlar filan. Moral bozuyor. Yani Roma ordusunun moralini Türkler çok güzel bozuyorlar ordugahın etrafında dönerek. Peçeneklerden oluşan Roma ordusunun içerisindeki size anlattığım çok farklı kuvvetlerden oluşuyor Roma ordusu. Bunlardan bir bölümde tutuyor bu arada Türk tarafına geçiyor. Semaviyece hatta şey der, onların da Türkçe konuştuğunu duydular diyor. Türk olduklarını anladılar ve Türk tarafına geçtiler der. Öyle bir anlatım da vardır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi elçiler geliyor. Alparslan'ın elçileri Roma karargahına geliyorlar. Romanos Diogenes'te konuşacaklar. İbnül Mehleban bunlardan elçi. Şimdi aralarında ilginç konuşmalar geçiyor. Şimdi Romanos Diogenes de diyor ki İbnül Mehleban işte barış teklif ediyor Alparslan filan. O da diyor ki Romanos Diogenes ben bu orduyu zaten zor topladım diyor. Barışmayacağız diyor. Sizi diyor buradan diyor çok uzaklara diyor göndermeden, hatta ben işte sizin ülkelerinize girmeden filan da diyor bazı kaynaklarda. Gitmeyeceğim buradan falan diyor. Şimdi İbnül Mehleban'a soruyor hatta. Ben diyor Hameda'nın diyor soğuk olduğunu duydum, doğru mu diyor. İbnül Mehleban da şöyle diyor. Evet diyor Hamedan soğuktur ama İsfahan biraz daha sıcaktır diyor. Romanos Diogenes bunun üzerine şöyle der. O zaman der benim hayvanlarım Mehleban'da kışlasınlar, düzeltiyorum Hamedan'da kışlasınlar der. Ben de İsfahan'da kışlayacağım der. Bunun ardından İbnül Mehleban'ın söylediği şey çok ironik, gerçekten dramatik. Senin hayvanlarının Hamedan'da kışlayacağına eminim der. Fakat senin nerede kışlayacağını, senin nerede kalacağını bilemem der. Alttan alta orada mesaj verir aslında. Yani Türk ordusu zaten burada aslında dediğimiz gibi küçük ama gerçekten yani mevcut olarak az ama gerçekten savaşçı bir ordu. Karşılarındaki orduysa büyük ama hantal ve dediğim gibi çok kuvvetlerden de oluşuyor. Aslında farkındalar da belki şeyleri de hissetmiş de olabilir. Çünkü elçi oraya geldiğinde Roma ordusunun içerisini de görüyor büyük ihtimalle. Şimdi böyle bir durum da var. Şimdi Roma orduları ve Türk orduları Cuma günü karşılaşacaklar. Selçuklu imamı Abdülmelik oğlu Ebu Nasır var. Diyor ki Alparslan'a sen diyor Cuma günü
saldır diyor. Cuma günü savaş diyor. Bütün diyor camilerden senin adına hutbe okunurken diyor, senin için dualar edilirken diyor saldır diyor. Böylece diyor arkana alırsın diyor İslam alemini. Böyle bir düşüncesi var ve Alparslan da onu dinliyor ve Cuma günü savaşılacak. Roma ordusu, Selçuklu ordusu saf tutuyorlar. Ancak Roma ordusu biraz erken davranıyor ve savaş borazanlarını çalıyor. Türk ordusu derhal saflarını alıyor. Şimdi artık savaşı anlatmaya başlıyoruz sizlere. Şimdi ben savaşın olduğu yere gitmedim fakat savaşın olduğu yeri videolarını, havadan da çekilmiş bazı videolar izledim daha önce ben. Bazı arkadaşlarım tarafından gördüm. Onları bana sağ olsun izlettirdiler. Onlara da teşekkürler burada izliyorlarsa. Şimdi Süphan Dağı var çok yakınında ve bu volkanik bir dağ olduğu için bazı herhalde bir şeyler saçmış etrafına çok eski çağlarda ve savaş alanını şunu söyleyeyim en başta o zaman. Sultan Alparslan tam bir taktisyen, büyük bir zekaya sahip, çok zeki bir komutan, general. Zaten savaşta zeki olmak çok önemli. Karl von Clausewitz'i belki okuyanlar zaten bunu çok iyi bileceklerdir. Savaşta zeki olmak, generalin zeki olması çok önemli bir şey ve savaş sahasını, o Malazgirt Ovası'nı Rahva diyorlar onlar o dönemde. O ovayı gerçekten bir satranç tahtası gibi zihnine yerleştirmiş ve ordusunu da buna göre dizayn etmiş, konumlandırmış diyeyim size. Çünkü Alparslan şunun farkında, karşısında çok büyük bir ordu var ve kendi kuvvetleri sayı olarak az. Bunu nasıl yaparım da ben bunları yenebilir mi? Çok iyi düşünmüş ve dediğim gibi o Malazgirt Ovası'nı bir satranç tahtası gibi üzerinde oynamış. Bu küçük yükseltiler var benim orada gördüğüm ve büyük ihtimalle bu küçük yükseltilerin arkasına bazı askerlerini pusuya yatırıyor. Ordusunun bir bölümünü Roma ordusunun karşısına koyuyor ama bazı bölümlerine de o küçük yükseltilerin arkasında Romalıların görmeyecekleri yerlere, uzaklara açıyor. Size başta söylemiştim, Türk ordusu at üzerinde olduğu için hızlı hareket edebiliyor. Hızlı hareket edebilmesi o yükseltilerin arkasından çıkıp Roma ordusunun üzerine çullanmasını ve o mesafeyi çabuk kat edebilmesini sağlayacağının da farkında büyük bir ihtimalle. Ve Roma ordusuna borazanlar çalınıp Roma ordusu Türk ordusunun üzerine geldiğinde Alparslan da burada. Bu arada bir şey oluyor. Sadreddin el-Hüseyni isimli kaynağımız burada bir durumdan bahsediyor. O anda Roma ordusu tarafından Türk ordugahına doğru bir fırtınanın estiğini anlaşılıyor. Sultan Alparslan bunu görüyor. Bunun arkasından Sultan Alparslan atından iniyor. 2 rekat namaz kılıyor ve bu fırtına birdenbire Türk ordugahından Roma ordugahına doğru yön değiştiriyor. Böyle de bir anlatı var. Şimdi bunun arkasından Roma ordusu, Türk ordusu karşılıklı gelmeye başlıyorlar. Attaletes kaynaklarımızdan, Mihail Attaletes bu. Şöyle söylüyor, saldırıya geçtiğimizde diyor Türk ordusu hafif de geri çekilmeye başladı, bizden korktular diyor. Halbuki aslında Romalı Türklerin yaptığı Turan taktiği bu. Bunu da tabii bilmiyorlar veya o an onu düşünemiyorlar. Mihail Attaletes en azından öyle düşünmüyor. Türk ordusu geri çekilmeye başlıyor. Roma ordusu ileri doğru gidiyor. Bu arada Roma ordusunun en ön saflarında da merkeze yakın belki de çok ön saflarda da olmasa da bizzat savaş alanında da imparator var. Bu da aslında bir taktik. Romanos Diyojenes'in yaptığı yanlış taktiklerden, hatalı taktiklerden bir tanesi. Bu Romanos Diyojenes ordunun içerisinde olmaması lazım. Yine 6. Leon bir taktika kitabında ve diğer Roma savaş kitaplarında şunu söyleniyor. Asla diyor Roma yani general diyor, imparator diyor hatta ordu komutanı savaşın içerisinde olmamalı diyor. Savaşı görebileceği, idare edebileceği bir yerde talimatları verebilmeli diyor. Çünkü neden bunu söylüyor Roma taktik savaş kitapları? Eğer imparator ölürse savaş zaten bitiyor. Hani o ordu direkt dağılıyor. Bunun birçok örneği var dünya savaş tarihinde zaten. Nitekim İstanbul'un fethinde de böyle bir durum olmuştur. İmparatorun öldüğü öğrenilince gerçekten surlardaki Roma ordularının, Roma kuvvetlerinin dağıldığı da bilinir. Şimdi bunun olmaması için Romanos Diyojenes aslında Diyojenes'in orada olmaması lazım. Fakat orada Romanos Diyojenes ve ordusuyla birlikte büyük bir ordu tabii Türklere doğru gidiyorlar. Şimdi Türkler gittikçe geri çekiliyorlar. Alparslan da var ve çekiliyorlar. Merkezde Alparslan var. Bu arada Roma ordusunun sağ kanadında Alyattes var. Sol kanadında Nikeforos Brenios var.
Türk ordusuna da Taranges isminde bir generalden bahsediliyor. Şimdi Alparslan da bunları görüyor ve orduyu geri çekiyor. O merkez tarafını geri çekiyor ve Roma ordusu bunlara doğru gidiyorlar. Şimdi Roma ordusu savaşmaya gittikçe savaşacağı Türkler yerine boş arazilerle karşılaşmaya başlıyor ve yaya piyade gittikleri için de bazı yerler askerli atlarla gidiyorlar ve zaman geçiyor. Tabii güneş batımına doğru da gidiyoruz yavaş yavaş bu arada. Şimdi Romanus Diogenes bir süre sonra dediğim gibi boş arazilerle karşılaşıyor ve ordunun merkezi çok açılıyor. Ordugahtan da çok ayrılıyorlar. Alparslan bu anda ordusunu geri çekmeye devam ediyor. Savaşacak düşman bulamıyorlar Romalılar bu arada. Ordunun merkezinden çok açıldıklarında Romanus Diogenes büyük bir ihtimalle yaptığı hatanın farkına varıyor. Bunun bir taktik olduğunu farkına varıyor ve kararını değiştiriyor. Artık gitmeyelim diyor, geri dönelim diyor. Ordugaha doğru dönelim diyor. Aslında bu ana kadar Romanus Diogenes'in verdiği kararlar doğru. Yani şöyle söyleyeyim, hala savaşı kurtarabilecek konumda gibi gözüküyor. Yaptığı karar doğru, ordugaha doğru dönelim diyor. Bu bir tuzak olduğunu fark ediyor. Romanus Diogenes burada hala bunun farkına varıyor. Ne yapıyor? Rom ordusunda bir taktik var, bir gelenek var. Labarum denilen sancaklar var. Hazreti İsa'nın sembolleri. Bunlar ters çevriliyor. Ters çevrildiğinde Rom ordusunun bildiği şu. Herkesin duyduğu şu. Onu görüyorlar çünkü. Ordugaha geri dönüyoruz. Mesaj bu. Fakat az önce bahsettiğim bize Roma ordusunun içerisinde bir sürü farklı askerler olduğu için, işte Ruslar olduğu için, İskandinavlar, işte Gürcüler, Ermeniler, Türkler olduğu için peçenekler filan da var. Bunlar onun sancakların ters çevrilmesini imparatorun öldüğü anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ve bunu düşündükleri anda da aslında savaşı zihnen kaybetmiş olurlar. Çünkü burada panik başlıyor Roma ordusunda. İmparatorun öldüğü ve Türklerle çatışmaya girildiği anlaşılıyor burada bazı kuvvetler tarafından. Çünkü bütün sancaklar ters çevriliyor. Ordugaha geri dönmeleri gerekirken ordunun içerisinde panik başlıyor. İşte Sultan Alparslan'ın zekası burada tekrar devreye giriyor ve Sultan Alparslan harekete geçmenin zamanının geldiğinin farkına varıyor ve talimatlarını veriyor. O pusudaki askerlere talimatlarını veriyor. Rom ordusu o tam panik halindeyken Sultan Alparslan'ın o pusuya yatırdığı askerler, size söylediğim o küçük yükseltilerin arkasında çok uzaklarda bekleyen askerler, merkezdeki Rom ordusuna, panik halindeki Rom ordusunun üzerine doğru tam zamanında geliyorlar ve o uzak mesafelerde olmalarına rağmen atlarının yardımıyla çok hızlı bir şekilde Rom ordusunun üzerine doğru çullanıyorlar. Şimdi bu andan itibaren zaten aslında savaşın kırılma noktası bu an. Üstüne Rom ordusunun iki taraftan da, ya sağdan ve soldan, Türk orduları çok yüksek süratle geliyorlar. Ve o anda da Selçuklu'nun merkez tarafındaki ordular da geri gitmelerini durdurup ileri doğru Rom ordusunun üzerine doğru geliyorlar. Üç taraftan Rom ordusu kapatılmaya başlanıyor. O andan itibaren panikle birlikte Türk orduları da işte bütün güçleriyle saldırıyorlar ve burada büyük bir kıyım başlıyor. Rom ordusunda şu da var. Tam bu bozgun anı başladığında, üç taraftan Türk ordusu Rom ordusunu sardığında Rom ordusunun gerisinde aslında bu tür olaylar için Romanus Diogenes'in tuttuğu bir geri kuvvet var. Bunun başında da Ioannes Dukas'ın oğlu olan Andronikos Dukas var ki bunlar aslında o devrik imparatorun akrabaları ve Romanus Diogenes'i sevmiyorlar zaten bunlar. Bunun da yenilmesini istiyorlar. Andronikos Dukas aslında Romanus Diogenes'in yanına gelip onu bu güç belada ona yardım etmesi gerekirken Andronikos Dukas gelmiyor. Ve gelmediği için de aslında Romanus Diogenes bir kez daha arkasından vuruluyor. O Türklere karşı daha da kolay bir yem oluyor Romanus Diogenes ve etrafındaki Rom ordusu. O anda dediğim gibi panik başlamış. Türk orduları üç taraftan bunları sarmış. Onlar esir ediliyorlar. İşte kaçabilenler ayaklarını götürebildiği yere kadar gidiyorlar. Ve bunun arkasından da Türk ordusu o ordugahın da etrafını sarıyor. Andronikos Dukas filan kaçacaktır. Bunlar zaten kurtulacaklardır. Böyle bir durumda var. Bunun arkasından işte güneş batıyor.
Romanos Diyojenes ve etrafındakiler esir alınıyorlar. Orada ölmüyor. Ancak Romanos Diyojenes'in hakkında Mihail Aftaletes'in kitabında o an yaşananları, bizzat Mihail Aftaletes olayın içinde çünkü. Size buradan bir bölüm okuyacağım. O çok ilginç gerçekten. Mihail Aftaletes Romanos Diyojenes için neler söylemiş? O günün kaynağı, hadi bakalım. Böylece ordu bu korkunç hale düşmüştü. İmparatora gelince düşmanlar onu kuşatmış bulunmalarına rağmen kolayca yakalayamadılar. Çarpışma deneyimi bulunan bir savaşçı olduğundan yaşamında pek çok kez tehlikeyle karşılaşmış bulunmakla ona saldıranlara karşı yüreklilikle kendini savundu ve birçoğunu öldürerek sonunda kılıçla elinden yaralandı ve atı da oklardan delik deşik olunca yaya durumunda savaştı. Ancak akşama doğru bitkin düştü ve tek başına ne yazık ki bırakıldıktan sonra tutsak edildi. O gece diğerleri gibi uyumadan dinlenmek için toprağın üzerine uzandı. Utanç içindeydi ve çok yorgundu. Akla kötü düşünceler getiren felaket dalgalanmadan ve karşılaştığı üzücü şeylerden dolayı sanki sel baskını altında kalmış gibiydi, diyor Mihail Aftaletes Romanos Diyojenes için. Biraz da onu işte kahramanlaştırmış filan gözünde. Tabi sonuçta Romalılar bunlar, yenilmişler bunlar sonuçta. Romanos Diyojenes'i bir kölenin esir aldığı söylenir. Daha sonra Alparslan'ın yanına getirildiği söylenir. Ancak onu o anda tanımıyorlar. Bunun imparator olduğunu anlamıyorlar. Fakat size söylemiştim, öncü birlikler savaşmıştı. Onlar orada esir alınan bir Roma ordu komutanı vardı. Alparslan'ın çadırına geldiğinde Roma ordu komutanı onun yanında ve İmparator içeri girdiğinde bir bezgin, bitkin, mahvolmuş, üstü başı paramparça olmuş halde de olsa onu tanıyor ve hemen yere filan kapanıyor. Anlıyorlar onun imparator olduğunu. Alparslan'ın çadırında Romanos Diyojenes bundan sonra ve Alparslan Romanos Diyojenes'e çok iyi davranıyor. Kaynaklarımız böyle söylüyor. Bazı münferit kaynaklar var, işte çok tokat attı filan diyor ama büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmadı. Tam bir mertçe davranıyor ve insan gerçekten burada karşılaşılan Alparslan'ın Romanos Diyojenes'e karşı olan davranışlarını görünce, bunları okuyunca bu kitapları, İslam kaynakları filan da var. Gerçekten Türklüğünden gurur duyuyor. Tam bir mertçe davranıyor Romanos Diyojenes'e karşı Alparslan. Onu oturtuyor, onunla yemek yiyor. Ona savaşta yaptığı hataları söylüyor ve savaşta onu yalnız bırakan, size anlattım, onu kaçan ordu komutanlarına işte verip veriştiriyor, öyle söyleyeyim sizlere iyi tabirle. Bunları yapıyor ve bir tane Selçuklu imamı var o gün. Tutuyor Romanos Diyojenes'i işte ensesine filan vurmaya çalışıyor ve Alparslan ona diyor ki, ona diyor bu şekilde diyor mukavemet gösteremezsin diyor. Bunu yapma diyor Alparslan. Bu da çok güzel bir davranış. Yani Selçuklu çadırında bir Türk'ün gelip ona saldırmasını, işte kötü bir şekilde müdahale etmesine engel oluyor. Veya yaptıysa da hayır bunu yapma diyor. Bu adam diyor düne kadar da 50.000 kişiye komuta ediyordu diyor. Buna diyor böyle davranamayız diyor. Ne kadar mertçe, tam bir vakarlık göstergesi yaptığı Alparslan'ın aynısını Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruz'da da biliyorsunuz Trikopise yapıyor, alıyor onları, misafir ediyor. Kurtuluş dizisi vardır. Benim çok sevdiğim, ara ara açıp izlediğim bir dizidir. Burada da zaten görüyorsunuz. Çok önemli şeyler bunlar. Yani iki askerin aslında orada artık yapacak bir şey yok. Ve burada Romanos Diyojenes'e de soruyor. Sen beni esir alsaydın diyor, ne yapardın diyor. Romanos Diyojenes işte diyor ben sana kötü davranırdım filan dediği de söyleniyor. Şimdi esir alındı ve Romanos Diyojenes Alparslan şunu söylüyor. Size videonun da başında bahsettim. Aslında Alparslan'ın Roma İmparatorluğu'na girip Roma ülkesini ele geçirmek gibi bir gayesi de yok. Onun aklında Fatimiler olduğu da anlaşılıyor buradan. Ben diyor senden diyor toprak istemiyorum diyor. Yani bunu gerçekten söylüyor Romanos Diyojenes'e. Bana diyor savaş tazminatı ver diyor. Git diyor, ülkenin başına geç diyor. Ve bu iş böyle kapansın diyor. Benim diyor işte buradan Fatimiler üzerine filan gidecek zaten Alparslan. Böyle bir durum var ve yalnız şu var, şimdi onu biraz anlatayım sizlere. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları ne olmuştur? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'ya tabii daha rahat girmeye başladılar. Çünkü
Roma İmparatorluğu'nun aslında büyük bir devlet olduğundan dolayı aslında Türkler biraz temkinli davranıyorlar Selçuklu Türkleri. Çünkü Roma İmparatorluğu büyük adı var. Yani büyük bir Roma İmparatorluğu, tepelerinde büyük bir imparator ve biz bunlara fazla saldırmayın diye düşünüyorlar. Ama bu olaydan sonra Roma ordusunun içinin de boş olduğu da anlaşılıyor. Ve Roma ülkesinin aslında fethedilebilir bir yer olduğunu, bir yurt edinilebilir bir yer olduğu anlaşılabiliyor. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin aklına bu düşünce artık giriyor. Bunun öncesinde çok fazla girmiyordu. Roma İmparatorluğu'nu çok gözlerinde büyütüyordu Türkler ama Malazgirt Savaşı'ndan sonra gerçekten kapılar açılmış da oluyor bazı düşüncelere göre. Tabii bu çok tartışmalı konu gerçekten. Çünkü daha öncesinde de bildiğiniz gibi anlattım size. Türkler aslında Anadolu içlerine geliyorlar. Fakat Malazgirt'ten sonra bu iş daha da kolaylaşmış oluyor. Türklerin en azından Roma İmparatorluğu'nu çok rahatlıkla burada yendiler de büyük bir zafer kazanıldı. Gerçekten büyük bir bozgun yapıldı. Alparslan'ın taktik dehasıyla en başta bu ortaya çıktı zaten. Ve bunun arkasından dediğim gibi savaş tazminatı istiyor ve Romanos Diyojenesi ülkesine gönderiyor. Şimdi Romanos Diyojenes'in bundan sonra başına gelenler tabii çok iyi değil. Ülkesinin başına geçip imparator olması lazım, gitmesi lazım. Fakat daha bu olaylar da cereyan ettiğinde Malazgirt Savaş bozgunundan kurtulanlar yavaş yavaş İstanbul'a geldiğinde farklı söylentiler geliyor. İmparator öldü diyorlar, esir alındı filan diyorlar. Büyük sarayın içerisindekiler de ellerini ovuşturuyor. Oh diyor, kurtulduk bundan diyor. Küçük düşünüyorlar. O anda farkında değiller aslında Roma İmparatorluğu'nun gerçekten bitmeye başladığının. Çünkü burada büyük bir kırılma yaşamıştır Roma İmparatorluğu Malazgirt'te. Bu kırılma Miryokefalon'la devam edecektir ve İstanbul fethinde 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet'in surlardan içeri girmesiyle de imparatorluk son verilecektir. Baş aşağı gidiş aslında 2. Bazilos döneminden sonra başlamıştır zaten. Malazgirt tam bir kırılma olacaktır. Ve Büyük Sarayın içerisindekiler o Romanos Diyojenes gitsin de biz burada istediğimiz gibi at oynatalım diyen aslında o zayıf bürokratlar, Semaviyeci hocamızın dediği gibi aslında çok yanılmışlardır. Ya hata yapmışlardır ama farkında değillerdir o anda. O Pızarevs gibi adamlar, işte bundan çok bahsediyorum. Yüksek devlet memurlarından birisidir. Tam bir entrikacıdır. Öyle düşünenlerden biri budur. O zayıf bürokratlardan birisi de budur. Habire yazar işte şöyle yaptık böyle yaptık. Birinci videoda bize bahsettim. Bu diyor Romanos Diyojenes diyor benim taktik dehamdan diyor çok etkilendi filan diyor. Kendini de böyle böbürlene anlatır. Tuhaf bir adam. Şimdi Romanos Diyojenes tabii o anda imparator olduğu için paralar toplayıp Alparslan'a bunları da gönderecektir savaş tazminatı olarak. Onu da söyleyeyim. Bunu da yapmıştır aralarında ve iyi geçiniyorlar. Gerçekten Romanos Diyojenes hatta kendisini arkadan vuran kendi ülkesinde vatandaşları Romalılara karşı Alparslan'ın ona ne kadar mertçe davrandığından etkilenmiştir. Böyle de söylenir ve çok ilginçtir gerçekten. Bunlar da çok güzel şeyde yazar. Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Romanos Diyojenes Semaviyeci'nin kitabını bulursanız okuyun. Bunu bulmanızı isterim. Çok güzel bir kitap bu. Burada da çok güzel yazar. Bu anlattıklarım çok güzel toparlamıştır Semaviyeci hocamız. Bir sanat tarihçisi olmasına rağmen müthiş bir kitaptır. Hatta bazı yerlerde bizler bunun savaşa girmek, taktik şeyler, konuları girmek istemeyiz der ama çok da güzel girer ve çok da güzel anlatmıştır yani. Romanos Diyojenes burada Adana taraflarına gidecektir. Bu arada yeni bir imparator çoktan çıkmıştır Roma İmparatorluğu'nun başına ve onun üzerinde kuvvetler gönderir. Romanos Diyojenes de Büyük Saray'dan gelen o Roma İmparatorluğu'nun gönderdiği, yeni imparatorun gönderdiği kuvvetler birbirine girecektir. Bir savaş da olacaktır. Etrafında bir bölüm asker var. Bu arada Alparslan yanına Türk askeri vermiştir. Romanos Diyojenes'in yanında gitsin de onu korusunlar diye. Böyle de mert bir adam Alparslan, onu da söyleyeyim. Sultan Alparslan, öyle diyeyim size. Fakat o savaşta da yenilecektir Romanos Diyojenes'in ve Romanos Diyojenes'in en son gözüne mil çektirilecektir Romalılar tarafından, Büyük Saray'dan gelen askerler. Bu mili de kötü çekecekleri için yüzü büyük bir yara haline gelecektir Romanos Diyojenes'in. Ve bundan sonra da Romanos Diyojenes bir kanı arabasına yatırılacaktır. Anadolu'yu işte Denizli, Marmara Denizi'ne kadar yakın Bursa taraflarına kanı arabasına yatarak getirilecektir. Yüzü bir yara haline gelmiştir. Bir insan enkazı haline gelmiştir Semaviye der hocamız. Bunu Romanos Diyojenes'i bir
gemiyle Marmara Denizi'ne getirirler ve günümüzdeki İstanbul'daki Kınalı Adaya gelir. Kınalı Adada bir manastıra gelir. Günümüzde o manastırdan hala kalıntılar var. Ben oraya gidip bir yayında yaptım. Bir sütun başlığı hala duruyor. O manastırdan Kınalı Ada'nın tepesine gidip görebilirsiniz bunu. Eşi gelecektir. Evdokya Makrambolitissa gelecektir. Onunla orada görüşeceklerdir. Eşi de bir manastıra girmiştir. Evdokya Makrambolitissa artık bir insan enkazı haline gelmiştir ve 1072 senesinde bazı düşünceleri 1073 senesine kadar da yaşadığı söylenir. 4. Romanos Diyojenes Kınalıada'da hayata gözlerini yumacaktır. Sizlere 4. Romanos Diyojenes'in hayatı, işte en sonunda öldüğü Malazgirt Savaşı'ndan bahsettik. Detaylarıyla bahsettik. Bir harbin anatomisini anlattık. Sizlere dilimizin döndüğünce anlattık. Bazı kitaplardan da bölümler okuduk. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Beğenirseniz, paylaşırsanız bu videomuzu. Kanalımızın küçük ama anlattığımız şeylerin büyük olduğunu düşünüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi. Dilimiz döndüğünce bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu 2. bölümüydü videomuzun. Bunu da söyleyeyim. 1. bölümü izlemediyseniz onu da izleyin. Malazgirt Savaşı'ndan öncesini, imparatoru tahta çıkmasını filan da orada bahsettik. Burada da dilimiz döndüğünce Malazgirt Savaşı'nın detaylarından sizlere bahsettik. Çalışmalarımız devam edecek, yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.